Merhabalar, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle Hayes'in torna makinesini inceleyeceğiz. Bu ürün yeni versiyonu arkadaşlar. Fıstık yeşili modelimiz. Bu üründen önceki modelimizde koyu yeşildi. Arasındaki farkları konuşacağız. İçeriğinde ne olduğu, ne çıktı, ne bitti ona bakacağız. Kullanımına, ölçüsüne, kaç santim ürün işliyoruz ona bakacağız. Gücünden tutun, crank milinden, shaft milinden kaç santim aynaları oluyor ona bakacağız. Motor hızı değişimine bakacağız. İsterseniz başlayalım. İçerisinde neler çıkıyor tekrardan bir hatırlatalım. Kutu açılım videosu yapmıştım. Umarım izlemişsinizdir. Şimdi içerisinde bir tane anahtar ve anahtar kolu çıkıyor. 2 tane punto çıkıyor. 2 başlık puntoları. 2 tane küçük alyan ve bir tane de flanşımız çıkıyor arkadaşlar. Bu flanşı dediğim gibi büyük ağaç işlemelerinde kullanıyoruz. Bu ürünün özelliğinden biri şu, eskiye göre yeni versiyonunda 550 Watt arkadaşlar. Normalde MC12 modelimiz diye geçiyor. Bu modelimiz dediğim gibi 457 milimetre ahşap torna makinesi diye geçiyor. Diğerlerinin ölçüsü de aynı. Ama buradaki özelliklerden biri dediğim gibi wattını yükseltmişler ve motor ayarını, yani arkada hız ayarını değiştirmişler. O da güzel olmuş. Daha böyle seri bir değişim oluyor. RPM'sini, yani hızını ayarlayabiliyoruz. Yani güzel bir ürün. Ben tavsiye ederim arkadaşlar. Neden Hayes alacağımızı veya niye Hayes alalım sorusuna yanıtlarını da kısa kısa burada konuşacağız, detaylandıracağız. Ürün güzel, sert bir demirden yapılmış bir ürün. Yani gerçekten metali demiri çok iyi. 40 kilo ağırlığında bir ürün. Ağır bir ürün. Siperi kolaylıkla gezebilen bir ürün. Sabit ama dediğim gibi içerisine sıkıştırması, konumlandırması çok iyi. Çünkü işlerken büyük bir ürünü işlediğimizde hemen çekip kapatıp oradan da işleyebiliyoruz. Yükseklik ayarı yapabiliyoruz. Sonrasında diğer taraftaki ayarı yapacağımız yerde hemen getirip buraya istediğimiz gibi sabitleyebiliyoruz. Buradaki modelimizde 10 santim dışarı çıkabiliyor sıkıştırma anlamında. Sonra buradan kilitleyebiliyoruz. Ürünün puntolarını takalım. Başlık puntolarını takalım ve nasıl çıkardığını, nasıl takıldığına bakalım. Çok basit arkadaşlar. Normal demiri içeri koyduğumuzda bu ürünle şu anda kullanıma hazır. Bu ürünün iki özelliği var. Birincisi buradaki yeri tutup sıkma için kullanıyoruz. Bu anahtarla sıkma için ya da açmak için kullanıyoruz. İkincisi de bu ürünü normalden buradan sokup vurduğumuzda bu ürün tekrardan çıkmış oluyor. Bu da güzel. Bunlar için de bir aparat yapmışlar. Plastik bir aparat yapmışlar. O da hoşuma gitti. Çünkü nereye koyacaksın, dağılacak, unutacağız, başka bir yer olacak, olmuyor. Hemen arkada yerleri var. Yerlerine gözlerine takıp arkada sabit bir yerde, gözükmeyen bir yerde duruyor. Çok güzel düşünmüşler. Ellerine sağlık. Sonrasında bunun özelliğinden biri de değiştirdiği yeni versiyon özelliğinde de motorun yani hızın RPM'nin artırımında daha kolay olabilecek bir tasarım yapmışlar. Bu ürünü kaldırdığımızda, yani şu motoru boşladığımızda burada plastik bir düğme yardımıyla açtığımız plastiğimizi iki tarafta, bir burada var bir arkada var, ikisini de açıyoruz. Burada sistemimiz var, kayış motor sistemimiz var. Bunları RPM'e göre, hızına göre ayarlayabiliyoruz. 5 kademeden oluşuyor. 5 speed diyor, görüyorsunuz zaten. Yani 430, 750, 1150, 1800, 2800 RPM diye gidiyor. Üzerinde kurulu olarak orta düzeyde geliyor. Yani 1150 devirde geliyor. 1150 RPM'de çalışıyor. Bu da güzel bir ürün. Buradaki olay şu. Dediğim gibi yeni versiyonundaki motor değişim sistemiyle daha hızlı ve güvenli bir şekilde hemen saniye içinde değiştirip tekrardan bu ürünü böyle açıp bastırıyoruz. Bastırdığımızda, burayı kapattığımızda dediğim gibi kayış sistemini kilitlemiş oluyor. Ben beğendim arkadaşlar. Çok iyi. Yani bu videoyu aslında çekmemin sebebi şu. Bu yeni versiyonu detaylı olarak bir incelemesini görmedim ben. Birincisi şu arkadaşlar. Yani yeni hobiye başlayacaklar ya da ne bileyim hobiyi sevenler atölyesinde kesinlikle bir ahşap torna makinesinin olmasını ben gerçekten kendim için sizlerin adına da isterim. Çünkü gerçekten eğlenceli bir makine. Kullanımı kolay bir makine. Ve gerçekten hayal gücünü geliştirebilecek bir ürün. Yani burada bir ürünü koyduğunuzda
Yani yapacağınız tasarım inanın burada değişiyor. Tamamen hayal gücünüzde başka bir boyut alabiliyor. Bu da güzel bir ürün. Güzel bir düşünce ve sizi her daim diri tutuyor. Geliştiriyor. Dediğim gibi ürün çok güzel. Kullanımı çok rahat. Yani yeni versiyonuyla yeni değiştirdikleri ürünler çok güzel. Buradaki önemli olaylardan biri şu. Bu ürün 550 watt arkadaşlar. Eski olan ürün piyasada kullanılan, videolar olan ürün de koyu yeşil olan da 350 watt'tı. 350 watt, 550 watt aslında çok da yüksek bir watt değil. Ama 350'ye göre 550 gerçekten çok iyi. Burada size bir kolaylık sağlıyor. Çünkü büyük ürünlerde falan işlemede 550 watt ürünün durdurmasını önlüyor. Çünkü büyük üründe işte 30 santime kadar ya da 29 santime kadar işleyebiliyoruz bunda. Uzunluğu normalde 457 milimetre, yani 45 santim bir ürün işleyebiliyoruz. Mesela bir sehpa yaptık, ayak yapacağız. 45 santim, 44 santim ortalamasında bir ayak kesinlikle rahatlıkla yapabilirsiniz. Yani bu ürünün bir de sesini duyalım. Yani sesi normalde daha güzel çıkıyordu. Daha sessiz. Şu anda da sessiz. Bilmiyorum kameraya ya da işte sisteme nasıl yansıyor bilmiyorum ama video nasıl yansıyor. Sessiz çalışan bir ürün. Rahatsız etmez. Normalde evde çalışsanız bile olur. Tabii tozdan dolayı evde olmaz ama küçük bir atölyeniz varsa kesinlikle sessiz çalışan bir ürün. Yormaz, kafa ütülemez açıkçası. Dediğim gibi 550 watt dedik. RPM'lerini söyledik. Siperini söyledik. Bunun özelliklerinden biri de şu arkadaşlar. Değiştirildiği konu şu. Crank mill dediğimiz, yani bu ürünü flanşını M18 yapmışlar. Diğerlerinde M33 arkadaşlar. Yarın bir gün siz normalde şöyle bir şöyle bir ürün alırsanız eğer, normalde aynı alırsanız eğer, buradaki flanşı M18 yaptırmanız lazım. M18 yaptırdığınızda bu ürün zaten size kolaylıkla yeter. Dediğim gibi kullanmanızı sağlar. Çünkü diğeri M33'tü. Buradaki Siper'inki M33. Buradaki M18, buradaki M33 arkadaşlar. Bu önemli bir bilgi. Çünkü yarın bir gün ayna alırken M33 mi alacağım? Ya da işte M33 mi alacağım? Ben bilmiyorum derseniz bu bir fikir olsun size. Yani genel anlamda ürüne değişiyor. Çoğu kişiler biliyor ama bazılarında dediğim gibi Hiace'in önceki modelleri 350'ler falan wattlardaki o modellerde de M33 olduğu için boşuna dediğim gibi piyasada başka bir ürün almayın. M33 yerine bunu M18 yapmışlar. Burası M33, burası M18. Tekrarlıyoruz. Bunlar işinize yarayacak bilgiler. 550 watt olması gerçekten çok güzel. Yani bir de dediğim gibi genel özellikleri bunlar. Arkadaşlar daha bir sohbetvari olmasını istiyorum ben bu videonun. Çünkü tanıttık, hani özelliklerinden bahsettik. Tabi kullanmadığımızda ya da bilmediğimizde gerçekten çok yabancı terimler, yabancı kelimeler gelebiliyor. Ama şunu unutmayın, bu video size torna makinesi alırken ya da bu Hiace'i düşünürken emin olun yarayacak bilgiler. Şöyle bir şey var, piyasada çok ürünler var. Yani piyasada daha uygun ürünler var. Ama şöyle bir şey var, yakın çevremde kullandıkları için de biliyorum. Yani arkadaşlar alıyorsunuz, ürünü döndürmüyor. Büyüklerde sıkıntı yaşanıyor. Bu kadar fonksiyonlu çalışmıyor. Daha büyük oluyor. Yani sizi yoruyor. Ondan sonra yani onun için torna makinesi alırken gerçekten çok iyi araştırmak lazım. Bilmek lazım. Tabii yanılma yönülme yoluyla biliyorsun bazı şeyleri. Ben de bu videoyu çektim ki hiç olmazsa benden sonraki alacaklar, yani alacak kişiler rahat etsin, bazı şeyleri almadan öğrensin diye bu videoyu detaylandırdım. Umarım beğenmişsinizdir. Yani videomu beğenip abone olmayı unutmayın. Çünkü videonun devamları gelecek. Hem ayna olarak hem çanak tutucu olarak videoları çoğaltmak istiyorum. Hem uygulamalı olarak çekmek istiyorum. Zaten şu anda zaman zaman yüklüyorum. Onları da izlerseniz çok sevinirim. Yorum yapmayı unutmayın. Soru soracağınızda kesinlikle çekinmeden yazabilirsiniz. Eleştirileri açığız. Tabi kaba bir dille değil. Lütfen eleştirirken de kibar olmanızı rica ederim. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Abone olmayı unutmayın. Çok teşekkür ederim. İyi günler.